Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. Tunç tekniğiyle yapılmış bir model. İsterseniz yelek yapabilirsiniz, battaniye modellerinde ya da farklı yerlerde bu modeli değerlendirebilirsiniz. Ben 3 renk üzerine yapacağım modelimi. Evet, şimdi sizler de ipinizi hazırladıysanız tığlarınızı hemen modelimizin yapımına başlayabiliriz. Şöyle iplerimi bir kenara çekiyorum. Evet, ben zincirimi öncesinde hazırladım. Herhangi bir sayısı yok. Şöyle 4 ve katları üzerine aslında yapabilirsiniz arkadaşlar, ama her zaman denk gelmeyebilir. Örneğin battaniye örmek istiyorsanız uzun bir zincir çekin. Battaniye için 1 metre uzunluğunda 100-120 santim bir zincir çekip onun üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Fazla gelen zinciri uç kısmından mesela bir iki tanesini oradan en son koparabilirsiniz. Şimdi hemen yanındaki yuvaya batıp buradan bir ilmek çıkardım. Daha sonra tığın başını bir tane doladım. Bir, iki taneyi atlıyorum. Üçüncü zincirimin içerisine battım. Buradan bir, iki, bak böyle tığın başını doladım ve battım. Üç. Şimdi üç tane ilmeğimi çıkardım. Tığımızın başını doluyoruz. Hemen yanındaki zincire battım. Yine buradan da 3 kez dolayarak ilmek çıkardım. Şimdi ara kısmında arkadaşlar şöyle 1 2 3 taneyi atlıyorum. Dördüncü zincirime battım. 1 2 ve 3. Üçlü bir fıstık yaptım. Yani fıstık yapar gibi yapıyorum. Tekrar tığın başını doladım. Hemen yanındaki zincire battım. Yine 3 defa ilmek alıyorum. Tığın başını doluyorum, battım ve bir tane ilmek aldım. Devam ediyorum. 1 2 3 taneyi atladım. Dördüncü zincirime battım. 1 2 ve 3 tane ilmek aldım. Hemen bir sonrakine battım. 1 2 ve 3 tane ilmek aldım tekrar. Şimdi yine arada 3 atlayıp bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle 3 model üzerinden anlatırsam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine 1-2 zinciri bıraktım. Hemen sonrakinden bir tane ilmek aldım. Bir sonrakine battım. Yine bir ilmek aldım. Böylece 2 tane kenar ilmeğimi oluşturmuş oldum. Şimdi dönüş kısmında bakın nasıl topluyoruz bunları. Önce 1, sonra 2. Şimdi tığın başını alıyorum. Şöyle bakın, şunu 1 alacağız. Hani 3 kez dolayarak, tabi 3 tane olmuyor çünkü başında doladığımız için ilmek sayısı fazla oluyor. Bakın bu şekilde fıstığın birini almış olduk. Arada bir zincir çektim. Tekrar tığın başını aldım ve bunu da hepsini bir kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bunu bir kapattım. Bir zincir çektim. Bunları birlikte kapattım. Arada bir zincir çektim. Buradaki fıstıkları şu şekilde bir kapattım. Bir zincir çekip diğer fıstığı bir kapattım. Şimdi burada sıramızın başındaki bunları da 2-2 çekerek kapatıyorum. Fakat burada 2 tanesini çekmedim, bıraktım. Burada rengimi değiştiriyorum. Hemen pembe renkteki ipimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirmiş oldum. Şimdi ilmeğimi aldım. Hemen yanındakini de yine düz olarak örüyorum. Şunu şöyle geçirelim ki hem de sıkılamış olalım buraya. Evet. Şimdi şurada bakın fıstıklarımız belli zaten. Hemen şunun ortasına, ilk iki fıstığın arasına, hani böyle dip dibe olanın ortasına batıyorum. Buradan 1 2, bunu da şöyle yok edelim. 3 4, tığın başını doladım, ilmek aldım. 5, tığın başını dolayıp ilmek aldım. 6.
6 kez buradan bu şekilde ilmek alıyorum. Şimdi yine tığın başını bir tane doladım. Diğer iki fıstığın arasına girdim. Tekrar 6 defa dolayarak bu şekilde ilmek alıyorum buradan. Tığın başını doluyorum. Bir ilmek aldım. 4 oldu. 5. Tekrar yaptım. 6 oldu. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Diğer fıstığın iki fıstık arasına girdim. Evet, yine 6 defa bu şekilde ilmek alarak fıstık yapmış olduk. Altılı. Evet, şimdi sıramın sonunda 2 tane düz ilmeğim var. Onlara herhangi bir şey yapmıyorum. Bu şekilde son ilmeğimi de böyle alıyorum. Kenar kısmım düz çıksın. Sıramı tamamladım. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak, daha sonraki ilmeğimi 2 olarak alıyorum. Şimdi tığın başını doladım ve bu ilmeklerimin yarısını 1 alıyorum. İsterseniz tek tek sayabilirsiniz ama gereği yok. Hani göz kararı da yapabilirsiniz. Şimdi arada bir zincir çektim. Tekrar tığın başını aldım ve diğer kalan fıstığımı aldım. Bir zincir çektim. Önce yarısını alıyorum. Bir tane zincir çektim. Diğer yarısını sonra aldım. Tekrar bir zincir çektim. Fıstığın yarısını aldım. Arada bir zincir çektim. Diğer yarısını aldım. Şimdi bu iki taneyi de 2 çekerek kapatacağım. Son ilmeğimi yine çekmiyorum. Hemen bu noktada gri ipimi alıyorum. Yanındakini de yine böyle düz olarak ördüm. Şimdi tekrar tığın başına bir tane doladım. Şuraya batıyorum. Yine 6 tane ilmek topluyorum buradan. Evet, 6 tane ilmeğimi aldım. Tığın başını bir tane doladım. Buradaki iki fıstık arasına geldim. Yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine 6 tane de buradan aldıktan sonra tekrar tığın başını doladım. Üçüncü modelimin bakın iki fıstığın ortası zaten belli. Buğday başağına da benziyor ve tunus işi tekniğiyle yapıldığı için de tığ iş tekniğine göre çok daha rahat yapılan bir model oldu. Buradan da 6 tane aldıktan sonra arkadaşlar şimdi sıramızın sonunda 2 tane ilmeğimiz var. Bunları da bu şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, modelim kendini göstermiş oldu. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek olarak, sonraki ilmeğimi 2 şeklinde, sonra bunu yarıya böleceğiz yine. Şöyle yarısını bir aldım. Arada bir tane zincir çektim ve diğer yarısını aldım. Arada yine bir zincir çektim. Bu fıstığın önce yarısını alıyorum. Bir tane zincir çekip sonrasında diğer yarısını alıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bu fıstığın önce yarısını aldım. Tekrar bir zincir çektim. Sonra diğer yarısını aldım. Şimdi bunları 2 çekerek kapattım mesela. Renk değişiminde tabii ki yine 2 ilmeğimi bırakıp bu içinden beyaz çekerek alacağım. Modelimin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Evet, benim çok hoşuma gitti. Arka kısmı da aynı. Her iki yönünde kullanabileceğiniz bir model. Hemen ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Evet, bakın burada da gördüğünüz gibi sarı, gri ve krem tonu kullandım. Her iki yönü de söylediğim gibi bakın aynı şekilde. Çok hoş bir model. Yelek yapabilirsiniz bu modelden. Tek renkle yapabilirsiniz. Batik ipler kullanarak yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi çok güzel olur diye düşünüyorum. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, hırkalarında, yeleklerinde tercih edebilirsiniz. Evet, çok basit bir model arkadaşlar. Çok da güzel, böyle gösterişli bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.